Yeni bir araştırmaya göre düzenli olarak meyve suyu tüketmek, ömrünüzü kısaltıyor olabilir. JAMA dergisinde yayımlanan çalışma, meyve suyunun gazoz ve ilave şeker içeren diğer içecekler kadar zararlı olduğunu öne sürdü. %100 meyve suyu da dahil olmak üzere, en fazla şeker içeren veya tatlandırıcılı içecek tüketen katılımcıların hayatını yitirme olasılıkları, en az tüketenlere oranla daha fazlaydı. Kalp kriziyle ilgili başka bir çalışmada yer almış, yaş ortalaması 64 olan toplam 13.440 kişiden oluşan katılımcıların 1168'i, 6 yıl içinde hayatını kaybetti. Ayrıca fazladan her kutu içecek, riski daha da arttırıyordu. Yetişkinlerin her gün içtiği her ilave 350 mililitrelik meyve suyunun, %24 daha yüksek ölüm riski ile ilişkili olduğu görüldü. Yine de bu, meyve suyunun ölüme neden olduğu anlamına gelmez. İçeceklerin dışında aktivite ve genel diyetler gibi çeşitli faktörlerin de etkisi olabilir. Meyve suyunun zararlı olmasının nedeni, kısmen vücudumuzun meyve suyundaki şekeri işleme yöntemiyle ilgilidir. Bu, vücudumuzun bir şişe gazozdaki şekeri alma yöntemiyle neredeyse aynıdır. Benzer biyolojik tepkiler alırlar. Bu ve buna benzer şeker içeren içecekler tükettiğimizde, lif gibi meyvede bulunan diğer temel besinlerin azaltamadığı fruktoz, hızla karaciğere geçer, sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissiyatı verir. Sıvı kalori tüketiminin daha az yemeye neden olmadığına dair kanıtlar da var. Bu şeker ve su metabolizmasına karşı koyacak kadar, protein ve yağ unsurları da bulunmaz bu tür içeceklerde. Günlük aşırı kalori tüketimi, zamanla kilo alımına yol açar. Daha önce bu tür şeker içeren içeceklerin kanser ve kalp sorunları nedeniyle artan ölüm riski ile ilişkili olduğunu bulan bir çalışma yayımlanmıştı. Beslenme uzmanları, bu tür içeceklerin zamanla iltihaplanmaya, insülin direncine, diyabete, diş çürümesine, kalp ve obezite ile ilgili sorunlara yol açabileceği konusunda hemfikir. Ancak, meyve suyu için bulgular henüz bu kadar açık değil. Meyve suyunun iltihabı iyileştirebilecek ve bilişsel performansımıza yardımcı olabilecek faydalı dozlarda antioksidan, vitamin ve mineral sağlayabileceği doğrudur. Ancak, meyve sularındaki antioksidan özelliklere sahip polifenollerin ve diğer hastalıklardan koruyucu etkisi olan fitokimyasalların, kilo ve diyabet konusunda şekerin zararlarını engelleyebileceği açık değil. Meyve sularına genellikle aromalar, gıda boyası veya diğer katkı maddeleri eklenir. 45 meyve suyunun test edildiği farklı bir çalışmada, birçoğunun yüksek kurşun seviyeleri vardı. Ayrıca, tüketici raporlarında da birçok meyve suyunun kurşun veya diğer metaller içerebileceği belirtildi. Bu metaller, çocuklarda nörogelişimsel sorunlara yol açabilir. Test edilen 120 milimlik bir meyve suyunda, 14 gram şeker bulunuyordu. Bu yaklaşık 3 çay kaşığı şekere eşittir. 180 milimlik farklı bir markada, 18 gram şeker. Ki bu da, yaklaşık 4 çay kaşığı şekere tekabül eder. Bu oranlar, neredeyse kola ve gazoz oranlarıyla aynıydı. Ve test edilen ürünler, ilave şeker içermeyen ürünlerdi. Kesin olan, meyve suyunda bulunan aynı faydalı besin maddelerinin, meyvenin bütün şekilde tüketilerek elde edilebileceğidir. Bütün meyvede, %100 meyve suyundan daha fazla lif, daha fazla antioksidan ve yaklaşık %35 daha az şeker bulunur. Örneğin, tek bir muz, size günlük önerilen lif dozunun yaklaşık %20'sini sağlar. Meyve suyu yapımında, meyvede bulunan faydalı ve koruyucu maddeler posasında kalabilir ve şeker oranının tamamı suya geçebilir. Ve her türden çok fazla şeker sağlıklı değildir. Meyveler bütün halde tüketildiğinde, hem katı kısımları, hem de kabuklarıyla lif sağlarlar. Lifin kolon kanseri riskini azalttığı, kolesterolü düşürdüğü ve kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Araştırmalar, bunun aynı zamanda daha uzun yaşamakla da ilişkili olduğunu gösteriyor. Meyve suyu sıkma işlemi sırasında, kabuk ve posada bulunan kimi yenilebilir lifler suya geçmez. Ayrıca tüm meyve suyuna girmeyen bazı vitaminler içerir. Tüm meyvenin yenmesi daha uzun sürer, daha yavaş kalori alımı sağlar ve bu da obezite riskini azaltabilir. Belirtildiği gibi meyve suyu, tüm meyveye oranla daha fazla konsantre şeker ve kalori içerir. Meyve suyu içmek, bebekler için anne sütü veya herkes için su gibi diğer yararlı sıvıların yerini alabilir. Çoğu insan gazlı içeceklerin ve diğer tatlandırıcılı içeceklerin, kilo ve sağlık sorunları yaşattığının farkında. Ancak, meyve suları hala birçokları tarafından sağlıklı bir alternatif olarak görülüyor.
Meyve püresi ile yapılan soğuk içecekler, daha sağlıklı bir seçenek olarak görülse de, içlerindeki maddelerin çeşitliliği nedeniyle kesin bir yorum yapmak mümkün değil. Sağlık üzerindeki etkileri konusunda ise yapılmış derinlemesine bir çalışma yok. Ayrıca, bu içecekler genellikle çok yüksek kalori ihtiva ediyorlar ve diyet yapanlara tavsiye edilmiyor. Uzmanlar, günde ortalama 200 mililitreden fazla meyve suyu tüketiminden kaçınılması gerektiğini savunuyorlar. 1 yaşın altındaki çocukların meyve suyu içmemeleri önerilmektedir. 1 ila 3 yaş arası çocukların, 120 milime kadar su içmesi uygundur. 4 ila 6 yaş arası çocuklar, günlük 120 ila 180 milim alabilir. 6 yaşından büyük çocuklar, 240 milimden fazla içmemelidir. Fazla kilolu veya obez çocuklar, meyve suyunu diyetlerinden çıkarmalıdır. Ve tüm meyve veya saf suyun daha sağlıklı olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca, çocuğa yatırılmadan önce meyve suyu veya süt verilmesi önerilmez. Diş çürüklerine ve sorunlarına neden olan bakterilere neden olabilir. Uzmanlar, mümkün olduğunca su içilmesi gerektiğini dile getiriyor. Tuz içermeyen sebze suyu da tercih edilebilir.